21. yüzyılda bir kütüphane. Rönesans gerçekten büyük bir kırılmaydı. Evet, reform da dünyayı değiştirdi. Bilim, sanat, düşünce, her şey yeniden canlandı. Avrupa olmasaydı, dünya belki de yüzyıllarca karanlıkta kalırdı. Kesinlikle, modern dünyanın temellerini onlar attı. Ya size bundan yaklaşık 1000 yıl önce dünyanın en parlak bilim insanlarının Paris'te, Londra'da ya da Roma'da değil, bugün çoğu insanın bilim tarihiyle yan yana düşünmediği Orta Asya şehirlerinde yaşadığını söyleseydik? Ya modern bilimin temellerine uzanan bazı büyük fikirlerin Avrupa aydınlanmasından yüzyıllar önce Semerkand'ın, Buhara'nın, Mervin ve Harezm'in sokaklarında tartışıldığını anlatsaydık? Bugünün haritalarına baktığımız için unuttuğumuz büyük bir gerçek var. Bir zamanlar dünyanın en parlak fikirleri Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarıyla çölleri arasındaki şehirlerden yükseliyordu. Buhara, Semerkant, Merv, Nişabur, Harezm. Bugün bu isimleri duyduğumuzda zihnimizde çoğu zaman çöller, kervanlar ve eski imparatorluklar canlanıyor. Oysa bundan yaklaşık 1000 yıl önce bu şehirler, matematiğin, astronominin, tıbbın, felsefenin, edebiyatın ve düşüncenin en önemli merkezleriydi. İşte Sir Frederick Starr'ın Kayıp Aydınlanma adlı kitabı, tarihin bize unutturduğu bu dünyayı yeniden kurmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken oldukça çarpıcı bir sorunun peşine düşüyor. Ya aydınlanma yalnızca Avrupa'da başlamadıysa? Bugün aydınlanma dediğimizde aklımıza çoğunlukla 17. ve 18. yüzyıl Avrupası gelir. Oysa Starr'ın anlattığı Orta Asya aydınlanma çağı, Avrupa'daki aydınlanmadan yüzyıllar önce bilimin, aklın, sorgulamanın ve farklı düşüncelerin olağanüstü bir hareketlilik kazandığı bir dönemdi. Kitabın dikkat çekici iddiasına göre bu entelektüel çiçeklenme, Perikles dönemi Atina'sından bile çok daha uzun sürdü. Peki bu nasıl mümkün oldu? Cevabın peşine düşmek için kitap bizi önce 999 yılına götürüyor. Bugünkü Özbekistan ve Türkmenistan topraklarında yaşayan iki genç adam, birbirlerinden yüzlerce kilometre uzakta mektuplarla tartışmaya başlıyor. Biri Biruni, diğeri İbn Sina ve sordukları sorular neredeyse 1000 yıl sonra bile insanın zihnini sarsacak kadar modern. Evrende başka dünyalar var mı? Gök cisimleri nasıl hareket ediyor? Boşluk gerçekten var olabilir mi? Bir şeyin doğru olduğunu nasıl bilebiliriz? Bu sıradan bir mektuplaşma değildir. Biruni gözleme, ölçmeye ve kanıta yaslanırken, İbn Sina, Aristotelesçi felsefenin ve metafizik düşüncenin sınırları içerisinde cevaplar arıyordu. İkisi birbirlerinin fikirlerini zorlayarak, adeta 1000 yıl sonrasının bilimsel tartışmalarını kendi çağlarına taşıyorlardı. Biruni'nin en dikkat çekici özelliği ise belki de şuydu. O, otoriteye değil, gözleme güvenmek istiyordu. Aristoteles'in söylediği bir şey, yalnızca Aristoteles söylediği için doğru kabul edilemezdi. Biruni için asıl soru şuydu. Peki bunun kanıtı nerede? Bu yaklaşım onu yalnızca astronomiye değil, matematiğe, fiziğe, jeolojiye, coğrafyaya, mineralojiye, farmakolojiye ve daha birçok alana götürdü. İbn Sina ise aynı dönemde tıp ve felsefeden astronomiye, teolojiden müzik teorisine kadar uzanan çalışmalar ortaya koyuyordu. Onun Tıbbın Kanunu adlı eseri, yüzyıllar boyunca hem İslam dünyasında hem Avrupa'da temel tıp metinlerinden biri olarak kullanıldı. Fakat kayıp aydınlanmanın büyüleyici tarafı, yalnızca birkaç büyük dehayı anlatması değil. Çünkü burada karşımıza bir medeniyet ekosistemi çıkıyor. Bilginin tek bir alana hapsedilmediği, astronomi ile matematiğin, tıp ile felsefenin, şiir ile bilimin, din ile aklın birbirleriyle sürekli temas halinde olduğu bir dünya. Buhara'da hadis alimleri yetişiyor, Harezm'de astronomlar ve matematikçiler çalışıyor, Nişabur'da felsefe, bilim ve din üzerine tartışmalar yapılıyor, Merv'de bilimsel araştırmalar yürütülüyor. Semerkant'ta ise yüzyıllar sonra Ulu Bey, gökyüzünü ölçmek için medrese ve rasathane kuruyor. Üstelik bu dünyanın insanları yalnızca geçmişten miras kalan bilgileri korumuyordu. Yeni bilgiler üretiyorlardı. Harezmi cebiri sistemleştiriyor ve algoritmalara adını bırakıyor. Farabi,
mantık ve felsefede yeni yollar açıyor. Biruni gökyüzünü, yeryüzünü ve insan toplumlarını araştırıyor. İbn Sina tıbbı sistemleştiriyor. Ömer Hayyam matematik ve astronomi ile uğraşıyor. Kaşgarlı Mahmut Türk dilini ve kültürünü kayıt altına alıyor. Yusuf Balasagunlu ise Türkçe kaleme aldığı Kutatku Bilik'le Türk dilini büyük düşünce geleneğinin merkezine taşıyor. Sonra bu muazzam dünyanın üzerinde gölgeler beliriyor. Siyasi parçalanmalar, savaşlar, istilalar, ekolojik sorunlar ve nihayet Moğol istilası. Şehirler yıkılıyor, kütüphaneler dağılıyor, bilginin taşıyıcıları başka yerlere savruluyor. Fakat hikaye burada bitmiyor. Timur döneminde Semerkant yeniden yükseliyor. Sanatçılar, mimarlar, zanaatkarlar ve bilginler bu şehre toplanıyor. Timur'un torunu Ulu Bey ise hükümdarlıktan çok astronomiye duyduğu ilgiyle tarihe geçiyor. Gökyüzünü ölçüyor, yıldızların hareketlerini hesaplıyor ve hazırladığı astronomik tablolar uzun süre aşılamıyor. İşte kitabın belki de en etkileyici tarafı burada ortaya çıkıyor. Medeniyetlerin tarihi yalnızca yükselişlerin değil, unutuluşların da tarihidir. Bir zamanlar dünyanın en büyük kültür ve bilim merkezlerinden biri olan Nişabur'un, siyasi gücünden bağımsız olarak yüzyıllar boyunca entelektüel bir çekim merkezi olması bunun çarpıcı örneklerinden biridir. Peki sonra ne oldu? Bu büyük aydınlanma neden zayıfladı? Bilim neden geri çekildi? Şehirler neden eski ihtişamlarını kaybetti? Ve belki de en önemlisi, kaybolan gerçekten medeniyet miydi yoksa bizim onu hatırlama biçimimiz mi? Star'ın cevabı basit bir çöküş hikayesi değil. Çünkü tarih tek bir sebeple açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Kitap, savaşların, siyasi değişimlerin, çevresel dönüşümlerin, kurumların, himaye sistemlerinin ve düşünce dünyasındaki değişimlerin birbirine nasıl bağlandığını gösteriyor. Ama son sayfalarda hikayeye beklenmedik bir umut da ekliyor. Çünkü Orta Asya'nın gençleri, geçmişte atalarının ektiği entelektüel tohumlarla yeniden buluşuyor. Belki de kayıp olan şey tamamen kaybolmamıştır. Belki yalnızca üzeri örtülmüştür. Ve belki bugün yapılması gereken şey, geçmişe hayranlıkla bakıp, eskiden ne kadar büyüktük demek değil, o geçmişin bize bıraktığı merak duygusunu yeniden keşfetmektir. Çünkü kayıp aydınlanmanın asıl mesajı, yalnızca Orta Asya'nın geçmişiyle ilgili değildir. Bize çok daha evrensel bir gerçeği hatırlatır. Bir medeniyeti büyük yapan, yalnızca sahip olduğu topraklar değildir. Onu büyük yapan sorularıdır, merakıdır, bilgiye verdiği değerdir. Farklı düşünen insanların aynı masada konuşabilmesidir. Ve en önemlisi, bunu herkes böyle söylüyor demek yerine, peki gerçekten doğru mu diye sorabilmesidir. Belki de bu yüzden kayıp aydınlanma yalnızca geçmişte kalmış bir dünyanın hikayesi değildir. Bu kitap, bir zamanlar Orta Asya'nın şehirlerinde yükselen o büyük soruyu bugün yeniden önümüze koyuyor. İnsan, bilmek için ne kadar ileri gidebilir? Ve belki daha önemli bir soru, kaybettiğimiz o aydınlanmayı yeniden bulabilir miyiz?